Bence bir şekilde acıdan geçmeme şansımız yok ya. Hayatın kırıldığı, hayatın dönüştüğü zamanların içinde muhakkak acı var ve iyi ki de var. Çünkü acı bence hatırlamak için bayağı kolay bir şey. Çünkü acı bence insanın unutmasını önlüyor ve böyle zamanları unutmamak insana çok iyi gelebiliyor. Bugün acıdan konuşuyoruz. Acı yok Rocky, acı yok. Ders sen onu alana kadar devam eder. Ben çok aptaldım. Hala aptalım. Ben hala pek çok konuda ders almıyorum ve o ders devam ediyor. O ders tekrar ediyor. Hayatta bazı konularda o kadar aptalım ve o kadar kalın kafalıyım ki. Aptal. Yaptığım bazı hataları o kadar üst üste ve o kadar farklı zamanlarda. Üstelik elimde o hatayı tekrar etmeme imkanı varken tekrar yapıyorum ki. Hayat böyle bir şey herhalde. Yapacak bir şey yok bununla ilgili ama öğrenmeye açık olmak ve hatalarını aklında tutmak çok önemli bir şey. İnsanlar çoğu zaman acıyla geçtikleri bir zamanı unutmayı tercih ediyor. Unutmak ödüldür. İnsana çok iyi gelir. Ama ben genelde unutmayı seçmem. Hatta bazen kırgınlıklarımı da diri tutarım. Bir insanın bana yaptığı çok kötü bir şeyi aklımda tutarım. Çünkü benim bir parçam oluyor ister istemez. Eğer ben bana yapılan o şeyle birlikte değişmişsem, çektiğim o acıyla birlikte değişmişsem, o süreci aklımda tutmayı seviyorum. Çünkü bazen geri dönüp o ana, o günkü aklımla tekrar bakıp, yeni bir şeyler daha kapıp, sonraki adımımı biraz daha bilinçli atmayı seçebiliyorum. O yüzden unutmak her ne kadar ödül olsa da ben o ödülü her zaman kabul etmiyorum galiba. Bu doğru mu? Bilmiyorum. Bu benim yolum. Başka biri bunu böyle yapmamayı seçebilir. Diğer yandan hayatta öyle acılar var ki onu unutmak daha sağlıklı. Gerçekten şimdi anmak istemeyeceğim çok sert, çok zor şeyler var. Onu ne kadar çabuk aklından çıkartıp hayatında bir şekilde bir düzen oturtup normale yerleşip devam etmeyi başarırsan o kadar iyi. Ama acı ile ilgili benim ilişkimde şöyle bir şey var. Mesela acıdan kaçmak gibi bir şey yok bende. Aksine onu kucaklamak var galiba. Tabii burada bedensel acıdan bahsetmiyorum yani. Ruhani, daha duygusal bir yerden konuşmaya gayret ediyorum. Mesela aşk acısı çekmişizdir çoğumuz. İlkinden sonra şey diyebilirdim. Bir daha kesinlikle kimseyi sevmeyeceğim. Bir daha asla böyle bir şey yaşamayacağım. Bir daha asla böyle bir risk almayacağım falan filan diyebilirdim. Çünkü sevmek risktir. Neticede başka birine güvenmişsindir ve kalbinin en kırılgan yerini ona teslim etmişsindir. Ben birkaç defa hakikaten çok büyük hata yaptım yani. Ama hata olduğunu çok geç fark ettim. Bugün dönüp baktığımda aynı hataları tekrar yapar mıydım? Galiba yapardım. Neden? Çünkü bugün olduğum insanı seviyorum ya. Bugün olduğum insanda o hataların da payı var. O acılar, o hatalar, o hataların sonucunda yaşanan acı dolu zamanlar benim bugün ben olmamı sağladı. Dolayısıyla yok ya, herhalde kimseye çok da kızamam yani bana kötü zamanlar yaşattıkları için. Eğer bir gün geldiğin yerde durup kendini dinlediğinde kendini sevebiliyorsan, İyisin ya, iyisin, fena değilsin, devam et diyebiliyorsan, geçmişinde olan olumlu olumsuz her şeyle bir şekilde barışmayı bilmek gerekiyor galiba. Acının içinde ne vardır peki? Bu sorunun muhatabı niye benim ya? Abi o koltuğa oturduysan. Bence falan değil mi? Bilmiyorum. Ben yaralandım hayatta. Böyle bana acı veren şeyler bende izler bıraktı, yaralar açtı. Ama sorun yaralanmak değil. Sorun o yarayla birlikte nasıl devam ettiğin. Çünkü yara iyileşse bile izi kalıyor. Diğerin ki izi kalmadı, sen yaralanabildiğini biliyorsun. Yaralanabildiğini bilmek de bir yaradır aslında. Eğer hiç oradan yaralanmamışsan. Ben şöyle yaralanabiliyormuşum demek de aslında bir yara izi taşımak. Ben o yara izlerinin beni iyileştirdiğini düşündüm. Olman gereken insana taşıyor seni bunlar. Demek ki öyle biri olmam gerekiyor. Demek ki o yara iziyle tamamlanıyoruz. O yara iziyle hayatın devamında olmamız gereken kişi oluyoruz. Önceki bölümlerden birinde söylemiştim ya, zaman sana bir şeyi getirmişse seni buna hazırlamıştır diye. Ben buna çok inanıyorum ya. Hayatımda çok böyle, nasıl desem,
çözümsüz, çok karanlık, ben bu zamandan nasıl çıkacağım dediğim anlarda aklımda hep bu cümle vardı. Bize acı veren, bizi yaralayan bazı olayların iyi mi kötü mü olduğuna karar vermek için biraz acele ettiğimizi düşünüyorum. Bence bunun altını çizmekte fayda var. Çünkü çok acı verici ya da ne bileyim ah keşke başına bu gelmeseydi dedikleri şeyleri şimdi dönüp bir düşünüyorum da iyi ki öyle olmuş. Acı verici bir şeyi yaşadıktan sonra biraz zaman geçirmek, sonra o zamanı geçirince bir geri dönüp bakıp o dönemi bir daha bir yorumlamak gerek sanki. Çocukluğum saçma insanlar yüzünden kötü geçti ama hala kendimi savunmakta yetersizim. Halledeceğim. Güzel, en azından neyin eksik olduğunu biliyoruz. Bir dönem böyle hep mutlu diziler vardı ya, sitcomlar vardı. Mutlu aileler, kalabalık aileler falan filan. Sanıyorsun ki hayat öyle olmalı. Ya da bir ara şey vardı, böyle idealize aşkların anlatıldığı komedi içerikli filmler, diziler falan filan vardı. Sanki bir ilişki öyle yaşanmalıymış gibi bir fikir veriyordu insanlara ya da o dönem verdi en azından. Mesela biz çok tartışıyoruz bu ilişkide falan filan diyen insanlar biliyorum. Hani ne güzel yani, iyi ki tartışıyoruz. Tartışmasak daha kötü değil mi ya? Tartışmasak demek ki birbirimizle konuşacak hiçbir şeyimiz kalmamış. En azından tartışıp aramızda anlaştığımız veya anlaşamadığımız bir şeyler bulabiliyoruz. Bir de yani nereye kadar kaçabilirsin ki seni üzen ya da seni yoran bir şeyden? Tamam, çocukluğunda olumsuz bir şeyler olmuş olabilir. Bu seni belki de gençliğinde ve yetişkinliğinde belli konularda daha dirençli biri haline getirmiştir. Bunu nereden bileceksin yani? Hani ben buna örnek verirdim ama çok iyi bir örnek olmayacak. Kusura bakmayın. Benim çocukluktan kalma böyle acı eşiğimi yükselten bazı deneyimlerim var. Sonra ben motosiklet kullandım bayağı bir zaman. Abi benim mesela motordan uçup böyle yerden gayet sakin kalkıp böyle gidip motor nerede falan diye sormuşluğum var yani. Çünkü hiçbir şey hissetmiyorum, canım yanmıyor yani. Ya daha doğrusu o acı bana bir şey ifade etmiyor. Belli şeyleri fark etmek, belli şeyleri bedeninde anlamak, belli şeyleri zihninde anlıyor olmak bu zamanından önce olabilir. Yani belki de o hisle o yaşta tanışmamalısın ama tanışmışsın. Yapacak bir şey yok. Devam etmen gerekiyorsa değişirsin. Tabii ki değişirsin. Değişerek devam edersin. Bu belki seni belli noktalarda daha deneyimli biri yapar ama belli noktalarda da daha az deneyimli biri olmana sebep olabilir. Bir köpek vardı. Elini şöyle yaklaştırdığın zaman oluyor. Ama elini şöyle yaklaştırdığın zaman gelip sevdiriyor kendini. Anladım ki o köpek bir şekilde şiddete uğramış. Sevilmeyi öğrenmesi gerekiyordu o köpeğin. Ben uzun süre yüzüme dokundurmadım. Ya benim yüzüme dokunmaya çalıştığınız zaman tehdit algımı tetiklerdiniz yani. Ya en azından bakışlarımda bunun hani çok da hoşuma gitmeyen bir şey olduğunu belli ederdim ben yani. Falan gibi bir durum olurdu. Ben bunu mesela 30'lu yaşlarımda fark ettim. Ben böyle bir şey yapıyorum. Yani biri sana şöyle yapmaya kalkıyor, sen oluyorsun. Şimdi hayatta böyle şeyler olabiliyor. Ama bu olduğuna ne yapacağım yani? Karalar bağlayıp da üzülecek miyim? Ben yüzüme bir elini yaklaştırınca böyle oluyorum falan. Hadi canım sen de yani. O öyle bir şey değil. Bu sana bir şey öğretmeli. Neden böyle? Ne oldu da böyle oldu? Bununla nasıl baş edebilirsin? Nasıl biri olmak istiyorsun? Ben mesela çok erken yaşlarda beni çok üzen bir deneyim yaşadım. Yani çok ağırdı. Detaylarına girmeyeceğim çünkü hikayenin içinde başka insanlar da var. Başkalarının dahil olduğu bir hikayeyi, yani böyle bir hikayeyi daha doğrusu videoya konu etmek istemem. Ama bu olayların sonunda kendimi bir odaya kapattım. Uzun bir süre çıkmadım. Kendimi yeniden yazdım. Nasıl bir insan olmak istiyorum? Nasıl bir hayat sürmek istiyorum? Neden böyle bir şey yaşadım? Nasıl bir insan olduğum için bu kadar tatsız bir şey yaşadım? Nasıl bir insan olursam bir daha bu kadar tatsız bir şey yaşamam? Oturdum, bunu bayağı bildiğin yazdım. Resmen bir böyle kod silsilesi yaptım. Ve bir gün okudum onu, baktım. Evet, böyle biri olursam muhtemelen bir daha böyle bir şey yaşamam. Tamam dedim, devam. Bu ders almak mı? Bilmiyorum. Bence ben kalın kafalı adamın tekiyim. Yani kolay kolay ders almam. Ama bu farkına varmak en azından. Bence yaşayıp geçmemekte fayda var. Ve bir şey gözlemliyorum. Çoğu şeyi yaşayıp geçiyoruz. Çünkü hayatta pek çok şey bize artık kolay tüketelim diye sunuluyor. Yani entertainment da böyle. Sen bunu izle, tüket. Haftaya ben sana yeni bir film getireceğim. Onu izle. Ama bir dakika, benim hayatımda bir iz bırakması lazım ya bu filmin. Ben bunu hatırlamalıyım ya. Örneğin önceki bölümde bir filmi andık, hatırlarsan. O 20-25 yıllık film neredeyse.
Ama bıraktığı bir iz var. Evet, biz niye 2 sene önceki bir filmi anmıyoruz şu anda burada derin bir konudan bahsettiğimiz bir anda? Yok çünkü duygusal anlamda bizi bu kadar etkilememiş. Hayatta yaşadığımız belli deneyimlere de bu şekilde yaklaştığımızı görüyoruz. Ben mesela 93-94 yılında izlediğim bir konserde hissettiğim şeyi hatırlıyorum. O konserdeki halimi hatırlıyorum. Ama 2 sene önce Rammstein izledim ki bence yani stadyum konserleri içinde olabilecek en büyük gösteri. Dahası yok yani. Tamam, Rammstein konserini de hatırlıyorum. Ama baktığın zaman oradaki kadar büyük bir tepki vermiyorum. Tabi burada şey de var, yaş faktörü de var. Hayatta biraz daha böyle zamanda eskidikçe şey oluyorsun. Hani belli şeyler daha evet bu da zaten şöyle yapılıyor falan. Bunlar hep CGI falan. Evet yani bunu yapabiliyorsun. Eskiden hatırlasana 80'lerde Gremlinler vardı, inanamamıştık. Gremlinlerin öyle yürümesi etmesi. Kukla oysa hepsi. Yani biliyoruz onların kukla olduğunu ama diye falan izliyorduk yani. Şimdi bu kolay tüketilebilir şeylere alışmış olmak belli duyguları, belli zamanları da kolay tüketmekle sonuçlanıyor olabilir. Çünkü çabucak geçmek istiyoruz. Ya bir dur, bir bekle. Bir dur, ne hissediyorsun? Ben mesela biriyle tartıştığımda 3 gün falan kendime gelemiyorum. O ertesi sabah belki ya tamam artık uzatma falan diyor. Ya uzatmıyorum ki. Ben çok imrenirim öyle insanlara. Yani ben de çok imreniyorum öyle insanlara. Adam kafaya yastığa koyuyor. Uyuyor. Gitti onun için mevzu. Ben onu yapamıyorum. Hele ki sevdiğim biriyle böyle aramda bir sürtüşme olmuşsa ben bir hafta evde yokum. O konuşmanın sonucunda sen hep zaten kendi iç sesin olmak gibi haksızsın. Tabii ben genelde kendimi haksız bulurum. Ama şeyi fark ediyorum. Bu hani zamanda eskidikçe gelen bir huysuzluk var ya. Hani biliyorsun. Yani sana göre sen haksızsın ama kuyruğu dik tutuyorsun. O var bak. Ama yok, o da aslında küçüklükten böyle yetiştirilme tarzıyla alakalı bir şey. Yani bunu benim psikoloğum çok şey yapıyor. Mesela bende bu huy varmış. Bir şey söylemeye hakkım olması için %100 haklı olmam lazım. İşte %90 haklıyım, %10'luk bir haksızlık payım var diyelim. Yok, ben buna bir şey söyleyemem. %10 çünkü hatalıyım deyip mesela içime atıyorum onu. Ama bu aslında yanlış öğrenilmiş bir davranış. Evet. Orada adil olabilmek çok önemli bence. Yani tartışmalarda ben bazen bunu beceremiyorum. Çünkü bize çocukluktan şey yüklenmiş. Yani bana yüklenmiş, size öyle mi bilmiyorum. Bir tartışmada perişan et. Yani perişan et ve kazan. Bir de dili çok aktif kullanabiliyorum ya. Gerçekten bayağı bir zorlayabiliyorum bazı durumları. Ama şunu biliyorum abi, içine atmamak gerekiyor. Hakikaten özellikle ikili ilişkilerde. Orada hani önemsemeyip de söylemediğin veya hadi boş verelim bunu ya dediğin bir şey belki öyle bir kapı açacak ki harika şeyler olacak. Bunu bilemiyoruz. Hani acı değiştirir falan filan diyoruz ya. O acıya gelene kadar olan kısımda aslında sustuğun bir sürü şey var. O sustuğun şeyler yarın bir gün o insanla konuşamaz hale geldiğinde senin kendinle konuştuğun şeyler haline geliyor ve aslında senin onu kendinle değil onunla konuşman lazımdı ama o artık yok. Şey çoktur biten ilişkilerin ardından. Ya ona şunu söylemek isterdim. Şimdi yanımda olsaydı böyle demek isterdim. Şöyle böyle falan. Niye demedin abi? Niye seninle birlikteyken söylemedin bunları? Niye o gittikten sonra bunları söylemek aklına geldi? Çünkü biraz satranç oynuyoruz sanki. Anne babalar yapar bazen. Mesela çocuk hani matematikten tam puan almış falan. Ebeveynlerden biri der ki çok övme, şımarmasın, şımarır şimdi. Ya abi öv. Şımarmaz belki. Şımarırsa o zaman bakarsın duruma. Güzel bir şey söyleme imkanın varsa söyle. Bunu anlaştık daha önce ama tekrar söyleyeceğim. Biz olumsuz bir şeyi çok konuşurken, buna ben de dahilim, olumlu şeyleri çok susuyoruz. Ben mesela şeye dikkat ediyorum. Kendimi telkin ederek başardım bunu da, açık söyleyeyim. Benim gözüm kusur görür. Yani bir projenin içine girdiğim zaman o proje bir noktadadır zaten. Ben böyle direkt kusur yakalamam. Yani şu olmamış, şurada sorun var, burada bilmem ne, şurada mikrofon yanlış pozisyonlanmış, burada bilmem ne mikse şöyle bir hata var, burada şu burada şurada çok sıkıcı ya. Ama şey var, benim oradaki mantığım şöyle çalışıyor. Ya iyi olan zaten cepte, kötü olanı düzeltelim ve devam edelim. Daha iyi yakalayalım durumu. Fakat şeyi fark ettim, bu çok yorucu. Yani bu karşıdaki insanlar için de çok yorucu bir şey. Bunu artık yapmıyorum. Ama o kusurları da orada bırakmıyorum. Bir şekilde çaktırmadan hallediyoruz. İnsan ilişkilerinde de şunu yapmaya başladım. Bir 10-15 yıldır muhakkak, hatta bazen fark ediyorsunuzdur. Biriyle buluşuyoruz, şey yapıyorum. Ne kadar iyi görünüyorsun bugün.
Ay be harika görünüyorsun falan. Abi bunu birbirimize yapmamız lazım. Şey de olabilir yani yalandan bile olsa yapmak lazım. Çünkü gerçekten o kadar çok susuyoruz ki iyi şeyleri. Ama kötü bir şey olduğunda mesela telefonda sesi biraz düşük geliyor diyelim. Aa ne oldu ya sesin çok kötü geliyor. Bak bunu tak diye söylüyoruz. Ama telefonda sesi iyi geldiğinde aa ne kadar iyi geliyor sesin demiyoruz genelde. Nadiren yani. Bir de ara bul. Ben mesela yapıyorum. Bunu herkese tavsiye ederim. Çok işe yarıyor bak. Kalabalık bir ortama girdiğimde insanlarla selamlaşıyoruz falan ya. Arıyorum buluyorum. Mesela işte biri geliyor tokalaşacağız ya da işte uzun zamandır karşılaşmamışız. Aa diyorum saçın ne güzel. Öteki geliyor ya parfümün ne muazzammış. Öteki geliyor bilmem ya seni gördüğüme çok sevindim falan filan. Böyle bir şeyler sıkıştırmak lazım bence konuşmaların, ilişkilerin arasına. Evet günlük sohbetler ediyoruz falan. Hani o small talk dedikleri basit muhabbetlere giriyoruz falan ama o basit muhabbetin içinde de insana çok iyi gelebilecek minik enjeksiyonlar yapmak mümkün. Bence bunu atlamamakta fayda var diye düşünüyorum. Peki acı bizi nasıl değiştirir? Düz konuşayım mı? Evet. Döve döve. Asıl söylemek istediğin şey daha farklıydı bence ama. Evet, yaralaya yaralaya değiştirir. Acıdan geçmiş insanlara bakarsanız keskin köşeler görürsünüz. Mesela deniz kenarındaki kayalıklara ya da oradaki taşlara baktığında da bunu gözlemleyebilirsin. Böyle bir sürü taş vardır. Dalgalar vurmaktadır. Bazı taşlar böyle yuvarlak çok böyle yumuşacık şekillidir yani hiç köşesi yoktur. Bazı taşlar kırık kırıktır. Her tarafında keskin bir şey vardır. Bastığında acıtır falan. Yuvarlak taşların üzerine bastığında genelde canın yanmaz. Ama o köşeli taşa bassa tabii ki keser eder falan filan zordur. O yuvarlak olan taşlar çok uzun zaman önce kırılmıştır. Çok uzun zaman içinde işte sürüklene sürüklene dalgaların hareketiyle suyun hareketiyle diğer taşlara çarpa çarpa köşelerini kaybetmiştir. O diğer keskin kenarlı olan taşlarsa henüz kırılmıştır. Henüz o kırgınlıkla yeterince zaman geçirmemiştir ve onun keskin kenarları daha durmaktadır. Biz de öyleyiz. Çok eskiden getirdiğimiz acılarla biraz daha böyle hani yumuşak köşelerimiz var. Ama nispeten yeni acılarımız çok daha keskin köşelerimiz olmasını sağlıyor. Belli durumlarda keskin tepkiler veren insanlarla ilgili ben genelde böyle düşünüyorum, kendim dahil. Bu şu anlama gelmesin. Belli konularda keskin tepkiler verdiğimde kendimi anlıyorum. Evet kendimi anlıyorum ama kendimi onaylamıyorum. Bunu net bir şekilde ifade etmek isterim. Herkese de bunu tavsiye edebilirim herhalde. Çünkü her şey için kendimizi onaylamak durumunda değiliz ya. Bir de böyle bir şey itelendi ya son böyle 10-15 yılda. Bu sosyal medya psikologumsuları tarafından yani saçma sapan bir şey. Böyle kendimizi övüyoruz, kendimizi seviyoruz, kendimizi anlıyoruz değil mi arkadaşlar? Ya öyle bir şey yok abi. Kendini anlamakla kendini onaylamak farklı şeyler. Ben kendimi belli konularda anlıyorum ama kendimi onaylamıyorum. O hareketimi doğru bulmuyorum. Zaten insan böyle bir varlık olmalı değil mi? Yanlış mı düşünüyorum abi? Her şeyde kendini onaylarsan nasıl ileri gideceksin? Belli konularda kendini onaylamayacaksın ki o durumla ilgili daha iyi bir versiyonuna ilerleyeceksin. Acı bizi değiştirir. Ama acı ve zaman ilişkisini gözden kaçırmamak lazım. Taze acılar daha köşeli insanlar yaratır. Acıyla geçirdiğin zaman seni olgunlaştırır mı diyeyim artık o köşelerinin törpülenmesini mi sağlar diyeyim. Dolayısıyla acı galiba böyle bir ağırbaşlılık getiriyor insana belli durumlarda. Ben içimde her an her şeyi yapabilecek bir çocuk saklamaya gayret ediyorum. O çocuk giderek daha derinlerde, daha karanlıkta, daha ulaşılması zor bir mağaranın en kör noktasında duruyor biliyorum. O kaçıyor böyle benim içimde ben zamanda eskidikçe. Ama orada. Önemli olan onun orada olması. Ben belki ona hiç ulaşamayabilirim bir gün. Ama onun orada olduğunu bilmek benim için çok değerli. Anlatabiliyor muyum derdim? Bu herhalde özle ilgili bir şey. Ben böyle bir yere sakladım. Kendimde böyle eğlendiğim, ne tatlı oluyor ya falan filan dediğim şeyleri. Harry Potter'da vardı ya hortkuluk. Voldemort ruhunu çeşitli objelere saklamış falan filan. O objeleri yok etmeden Voldemort'u yok edemiyorsun falan filan. Biraz öyle. Benim böyle hayatta hortkuluklarım var galiba. Kendi içimde de var. Mesela o içimdeki o aptal çocuğu seviyorum yani. Onun hala
bu yaşımda bu zamana gelmişken hala o çocuksu, o salak, o üzülünce ağlayan, o bir anda ya niye böyle be falan diye bir anda böyle dellenmeye başlayan çocuk tarafı çok seviyorum. Ama diğer yandan onun gibi yaşayamam. Artık hayatta öyle bir yerde değilim. Artık sorumluluklarım böyle şeyler yapmama izin vermiyor. Artık zaten böyle şeyler yapmak da istemiyorum, ne yalan söyleyeyim. Ama yapabilme iznimi korumak istiyorum galiba. Bu sanırım yaş almakla ilgili bir şey. Yaş alırken galiba hepimize bir minik geliyor bu. Bilmiyorum. Şimdi bunu benim hani bu böyleymiş diyebilmem için bir 30 sene sonraya gitmem lazım. Yani bir gidip bu tarafa bakmam lazım. O veri henüz bende yok. Ama herhalde öyledir diye düşünüyorum. Kendimle ilgili düşünüyorum da bir noktada katılıyorum. Bir noktada katılamıyorum çünkü çok da hani çocuk halimi seviyor muyum emin de değilim. Hala belki de birçok şeyi kendi içimde yargılıyorumdur, kabul edememişimdir yani. Onunla ilgili olabilir muhtemelen. Çünkü yaşım sana göre daha küçük olduğu için daha o erginliğe ulaşamamış olma ihtimali çok yüksek yani. Özlüyorsun işte bir şekilde. Bir de şimdi dünya o kadar berbat bir yere doğru gidiyor ki hani yaşadığımız zaman İlerledikçe bir önceki zamanın ne kadar kıymetli olduğunu görmeye başlıyoruz. Yani şu an 22-23 yaşındaki bir arkadaşımıza soralım, bize şey der ya, 3 sene önce çok güzeldi ya falan der yani. Senin hayatta geçirdiğin zaman çoğaldıkça abi en eski olanı özleme eğilimin yükseliyor galiba. Öyle bir şey var. Bu dalgasını geçiyorduk ya, bizim zamanımızda yok mu eski Ramazanlar falan diye kafa açan ihtiyarlar vardı ya. Ya giderek buna dönüşüyor olabiliriz bak. Dikkat edelim, bizde de var galiba, bir minik geliyor yani. Huysuzlaşıyoruz gitgide. Ben huysuzlaşıyorum abi. Böyle benim eşek saatimi görme yani. Aman. Stüdyodan dışarı çıkmıyorum, rahat ol. Göremezsin zaten. Böyle stüdyoya giriyorum, kapıyı kapatıyorum, böyle oturuyorum falan diye. Ya ben bir seri seslendirmiştim Netflix'te. Series of Unfortunate Events. Merhaba çocuklar. Böyle acayip tatlı bir seri bu. İşte müzikal falan filan. Adam da çok aksi bir ihtiyarı oynuyor. Böyle sürekli yetimler, sizi mahvedeceğim. O kadar huysuz ki herif. O kadar eğlenmiştim ki o adamın o neşesizliği, o huysuzluğu o kadar komikti ki yani. Bazen kendimi yakalıyorum. Ya oradan bir parça bende kalmış o seriden, çünkü 5 sene falan konuştum. Ya benden bir parça zaten hazırmış, oraya karışmış. Yani öyle bir yerdeyiz. İkincisi daha muhtemel. Muhtemel. Şimdi acı konusunu çok uzattığımız bir video yapmak istemiyorum. Bu acıyla ilgili arabeskleşen bir şey var ya, oraya hiç gitmek istemiyorum. Çünkü o kolay. O kolay etkileşim alan bir şey. Mesela burada ben şimdi acıdan bahsederken böyle iki duygulanırız, bir şey olur. Bizi çok üzen bir iki bir şey anlatırız falan. Bu video patlar, ben sana söyleyeyim. Gerek yok. Bence bu konudan bu şekilde bahsedebilmek çok daha tatlı. Videonun burasına kadar izlemiş olan insanların unutmamasını rica edeceğim şunu söyleyebilirim. Tabii ki acıdan kaçınacağız hayatta. Tabii ki yani bile bile bizi üzecek, bizi yoracak, bizi acıtacak şeylerin içine girmeyeceğiz. Ama diğer yandan acıdan kaçarak yaşanmaz. Hayattaki pek çok güzel şeyin içinde çok büyük bir acı çekme ihtimali vardır. Mesela büyük aşklar büyük acılar yaşatabilir. Olabilir yani. Ama bundan çekindiğimiz, bundan korktuğumuz veya bundan kaçınmaya çalıştığımız için o büyük aşktan vazgeçmek, bilmiyorum ya. Bunu tercih eder miydik acaba? Bence etmemeliyiz. Tabii ki demiyorum yani. Acıyı kucaklayalım, acıyla barışalım. Öyle bir şey değil. Oldu da canın yandı. Bir bekle. Belki seni kendini daha çok sevdiğin birine dönüştürecek bir fırsat bu. Bir şeyin iyi mi kötü mü olduğuna karar vermek için kendinize yeterli zamanı tanıyacak kadar öz şefkatiniz olsun. Öz sevginiz olsun. Benim hayatımın uzun bir zamanında sahip olmadığım bir şey bu. Ben pek çok şeye çok hızlı karar verdim. Çünkü sabırsız biriydim. Hala biraz öyleyim. Şu anda da pek çok şey için çok yavaş karar alıyorum galiba. Bazı duygusal konularda böyle çok yavaş hareket ediyor olabilirim. Olsun, demek ki şu anda da buna ihtiyaç varmış. Neyse, uzatmayayım. Değerli arkadaşlar, acıdan bahsederken elden geldiği kadar gülümsetmeye çalıştım. Çünkü bu videolar sizi gülümsetmek için yapılmaktadır. Bu videoda bana ayırdığınız zamanın
hakkını vermeye çalıştım. Umarım başarabilmişimdir. Videoyu kapatırken bir şey rica edeyim. Biz bu videolara yazdığınız yorumları okuyoruz ve bundan sonra yapacağımız videolarla ilgili fikirlerimizi de genelde oralardan seçiyoruz. Çok teşekkür ederim. Muhteşem şeyler yazıyorsunuz. Yani en az izlenen videomuzun altında bile o kadar kıymetli yorumlar var ki okurken inanamıyorum. Yani böyle bir şeye sebep olduğumuz için bile gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hadi madem bu videoda acıdan bahsettik, hayat da sizi ne acıttı? Hani böyle sağda solda konuşmaktan çekindiğiniz ama bir yerlerde birilerine söylesem iyi gelirdi dediğiniz bir şeyler varsa buyurun gelin videonun altına yazın. Çünkü bazen bir acıyı hiç tanımadığınız ve sizi hiç tanımayan, verdiğiniz bilgiyi hiçbir şekilde aleyhinizde kullanmayacak olan birileriyle konuşabilmek çok iyidir. Bu fırsatı vermiş olayım. Bir gün beni hatırlarsanız gülümseyin. Aa ne kadar iyi geliyor sesin demiyoruz genelde. Nadiren yani. Tabii bana sık sık diyorlar çünkü yani. Malum mesleki. O yüzden iyi şeyleri daha çok anmak lazım. Zahmet verdim, çok teşekkür ederim. Bir yudum alıyorum. Kesersin burayı Cemciğim. Yes. Başardık. Geçmiş olsun.